Selamlar sevgili Finans Rotası izleyicileri. Bugün sizlerle kripto dünyasının derinliklerine doğru keyifli ve bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Gündemimizde ise son zamanlarda adından sıkça söz ettiren XRP var. Evet, yanlış duymadınız. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük dördüncü kripto parası XRP, büyük bir dönüşümün eşiğinde olabilir. Ripple ve SEC davasında nihayet sona mı geliniyor? ABD'de XRP için spot ETF umudu yeniden mi doğdu? Ve daha da önemlisi, XRP, boğa sezonunun lokomotifi olabilir mi? Hazırsanız başlayalım. Yılların davası son buluyor mu? XRP yatırımcılarının yıllardır kulağını çınlattığı bir dava vardı. Ripple Labs ile SEC arasında süregelen ve kripto tarihine geçen dev dava. Bu dava sadece XRP'nin değil, aslında tüm kripto dünyasının önünü tıkayan, regülasyonların nasıl işleyeceğini şekillendiren büyük bir hukuk savaşıydı. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre artık bu davada sona gelinmiş olabilir. X üzerinden yaptığı paylaşımda Ripple'ın temiz başvurusunu geri çektiğini duyurdu ve şu cümleyi kurdu: "Bu konuyu bir kez ve sonsuza kadar kapatıyoruz. Artık değer internetini inşa etmeye odaklanıyoruz." Bu çok kritik bir cümle. Çünkü Ripple yönetimi yıllardır XRP'nin bir menkul kıymet değil, bir emtia olduğunu savunuyordu. SEC ise aksini iddia ederek Ripple'a dava açmış, milyarlarca dolarlık bir baskı oluşturmuştu. Ancak şimdi Ripple geri çekiliyor ve SEC'in de aynı adımı atması bekleniyor. Yani bu dava tarih oluyor olabilir. Davanın bitmesi XRP'nin önünü açar mı? Cevap çok net, evet, açabilir. Çünkü artık XRP özelinde regülasyon netliği oluşuyor. SEC'in bugüne kadar açıkça bu menkul kıymettir dediği nadir kripto paralardan biri XRP'ydi. Ama artık o tartışmada kapanıyor. Peki bu ne demek? Bu, XRP'nin ABD'de daha fazla kurumsal kabul göreceği anlamına geliyor. Bu dev fonların XRP'ye yönelmesinin önünü açabilir. Bu ETF başvurularının rafa kaldırıldığı yerde tozlu dosyaların tekrar açılması demek ve işte burada işler ilginçleşiyor. Bugün ABD'de sadece Bitcoin ve Ethereum ETF'leri onaylanmış durumda. Ama sektör uzmanlarına göre XRP'de çok yakında bu kervana katılabilir. ETF Store'un başkanı Nate Geraci attığı bir tweette açık açık söyledi: Ripple davasının kapanması Spot XRP ETF'inin önünü açıyor. Üstelik bu görüş yalnızca ona ait değil. Bloomberg'in kıdemli ETF analistleri XRP'nin ETF onayı almasının %95 ihtimalle gerçekleşeceğini ifade etti. Bu inanılmaz bir oran. Ve hatırlayın, XRP ürünü Brezilya'da listelendi. Kanada'da da onay aldı ve Kuzey Amerika piyasasına giriş yaptı. Peki sırada ne var? Tabii ki ABD. Ve burada JP Morgan gibi dev yatırım bankaları bile devreye girmiş durumda. Onların hazırladığı rapora göre XRP ETF'leri aracılığıyla 4 ila 8 milyar dolarlık bir sermaye girişi öngörülüyor. Yani XRP için kurumsal para akışı ciddi anlamda başlayabilir. Sadece insanlar değil, yapay zeka sistemleri de XRP'deki bu büyük dönüşümün farkında. Kripto analizinde ön plana çıkan yapay zeka destekli bot AIXBT geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı: XRP tam anlamıyla düzenleyici netliğe sahip tek büyük kripto para haline geldi. Bu çok kritik. Çünkü Bitcoin ve Ethereum bile hala tam netliğe sahip değil. Ancak XRP bu karmaşadan sıyrılmış durumda. Ve AIXBT'ye göre 2025 yılı Temmuz ayında XRP ETF başvurularında ciddi bir onay süreci yaşanabilir. Şimdi en çok sorulan soruya gelelim. Boğa sezonu geliyor mu? Kripto piyasasında yatırımcıların beklediği yükseliş dönemi için sinyaller çoğalıyor. Özellikle spot ETF onayları sonrası kurumsal alımlar hız kazandı. Bitcoin 2024'ün başında ETF onayı aldı, fiyatlar sıçradı. Ethereum için de benzer bir süreç yaşandı. Şimdi gözler XRP'de. Sentiment verilerine göre XRP'ye olan sosyal ilgi son 2 haftanın zirvesinde. Yani bireysel yatırımcılar yeniden XRP'ye yöneliyor. Öte yandan Coinmetrics'in sağladığı zincir üstü verilerde bu trendi doğruluyor. 1 milyondan fazla XRP tutan balina cüzdanlarının sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ve daha önemlisi, XRP geçtiğimiz hafta %8,2 oranında değer kazandı. Yazım anında fiyatı 2,18 dolar civarında. Şimdi herkesin aklında şu var: XRP alınır mı? Dava kapanıyor, ETF onayı kapıda, piyasa toparlanıyor. Ama dikkat! Kripto dünyasında risk her zaman vardır. Eğer XRP'ye yatırım yapmayı düşünüyorsanız birinci portföyünüzü çeşitlendirin. XRP'ye %10'dan fazla yüklenmek uzun vadede riskli olabilir. İkinci ETF onayını bekleyin.
Bu onay geldiğinde fiyat sıçrayabilir ama söylentiyle al, haberle sat mantığı da işleyebilir. Üçüncü, hacme ve zincir üstü veriye bakın. Balinaların hareketi sizi yönlendirebilir. Dördüncü, kısa vadede değil, orta ve uzun vadede düşünün. XRP'nin kurumsal benimsenme süreci zaman alacaktır. Son olarak dış faktörlere de değinelim. Trump gibi kriptoya sıcak bakan bir liderin XRP ve benzeri kripto paralar için yeni bir çağa başlayabilir. Ayrıca Avrupa Birliği'nin MiCA regülasyonu devreye giriyor. Kurumsal yatırımcılar artık daha net çerçevede işlem yapacak. Bu da XRP gibi artık düzenleyici baskıdan çıkan projelere yönelimi artırabilir. XRP'de yeni sayfa açılıyor. Toparlayacak olursak, Ripple ile SEC davasında sona yaklaşılıyor. ETF için umutlar tavan yapmış durumda. Balinalar XRP biriktiriyor, yatırımcı ilgisi artıyor ve boğa sezonu yaklaşırken XRP kendine sağlam bir pozisyon hazırlıyor. Ancak unutmayın, her fırsat bir riskle birlikte gelir. Araştırmadan, plan yapmadan yatırım yapmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda siz ne düşünüyorsunuz? XRP alınır mı? Sizce ETF onayı 2025 Temmuz'dan önce gelir mi? Görüşmek üzere. Finans rotasından sevgilerle.